So the goals are patient dependent. The provider works with the patient to look at things that they are having more difficulty with since they were first diagnosed. Evet. So Burada genelde bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Kişinin zorluk çektiği şeyleri doktorunun tespit etmesi lazım. a lot of times with cancer and the treatment of cancer, people experience significant fatigue. Pek çok They kez can kanser ve tedavisiyle insanlar yoğun olarak yorgunluk hissediyorlar. They can have cognitive difficulties, difficulty with memory, concentration as a result of the chemotherapy. Örneğin kemoterapinin sonucunda konsantrasyon, hafıza problemleri gibi bazı zorluklar yaşayabilirler. With head and neck cancers, problems with swallowing and speaking is very common. Baş ve boyun kanseri yaşayanlarda konuşma zorlukları veya yutma zorlukları olabiliyor. Bunlar için rehabilitasyon kullanılıyor. And of course, lymphedema is an extremely common problem, secondary to removal of the lymph nodes and radiation to the lymph nodes. Evet ve tabii bildiğiniz gibi lenfödem çok yaygın bir problem. Özellikle lenflerin alınması ve radyasyonun sonucunda bazı kişilerde, herkeste değil, bazı kişilerde gelişen bir problem. And when the cancer infects the central nervous system or the peripheral nervous system, there can be weakness or paralysis that can result as well. Evet, kanserin sentral veya periferik sinir sistemini etkilediği durumlarda da bazen zayıflıklar gözükebilir veya hatta bazen paraliz bile gözükebiliyor bu durumlarda. So all those things can be effectively treated with cancer rehabilitation. Ve tüm bunları kanser rehabilitasyonu ile, programı ile tedavi etmek, destek olmak mümkün. The first person you would want to identify in a rehabilitation team is a physician. Tabii bu ekibin başında ilk bulunan kişi doktorunuz. And this could be a rehabilitation physician like myself. Bu bir rehabilitasyon konusunda uzman bir doktor olabilir, benim gibi. It could also include your primary care physician or your oncologist. Veya bu sizin medikal onkoloğunuz olabilir veya aile hekiminiz gibi biri olabilir. The important thing is that they have experience working with people with similar types of cancers and they're willing to work in a team. Evet, burada en önemli nokta sizin gibi bu konuda başka insanlarla çalışmış olmaları, rehabilitasyon gerektirecek ve bir ekip çalışması içerisinde bulunmaları. Nurses often work with situations related to bowel, bladder, sexuality, and they provide support and education for the family. Burada hemşirelerin de çok önemi var. Hemşireler çoğunlukla özellikle kalın bağırsak, mesane sorunlarıyla ilgili eğitim yapma ve cinsellikle ilgili hasta ve ailesini eğitme konusunda destek sağlıyorlar. A physical therapist helps recover strength, flexibility, endurance, and mobility. They also treat pain and can treat lymphedema. Evet, fizyoterapistler, sondan başlayacağım, lenfödemi tedavi edebildikleri gibi kişinin gücünü kazanmasını, ağrı ile ilgili sorunlarda yardımcı olmayı destek olabiliyorlar. Sometimes a dietitian is part of the team. They make specific recommendations on what type of diet is best for your energy needs, as well as guidance on how to gain or lose weight. Evet, burada bir başka takım çalışanı da diyetisyen, bu çok önemli. Bazen kilo alma, verme durumlarında veya besinlerle gücünüzü tekrar nasıl yerine getireceğiniz konusunda bir diyetisyenle çalışmak çok çok önemli. Mental health specialists can help with adjustment to disability as well as provide support to the family and the patient going through oftentimes an extremely difficult time.
Ruh sağlığı uzmanları, bu da hem aileye hem kişinin kendisine çok zor geçen bir süreç içerisinde destek sağlayan kişiler. Oftentimes with chemotherapy, patients notice memory changes. A neuropsychologist can help work with memory issues, concentration issues, and attention issues. Kemoterapide bazen rastladığımız hafıza, konsantrasyon sorunları için çalışabilecekleri yine ekibin parçası olan nöropsikolog var. Bu kişilerde konsantrasyon sorunlarında yardımcı olabilir. Sometimes speech pathologists do similar things. I'm not sure if there's speech pathologists, but they work with memory, concentration, attention, and also work with issues related to swallowing and speaking, which is common after head and neck radiation or surgeries. Evet, baş ve boyun ameliyatları veya radyasyonu sonrası rastlanan bir sorun, konuşma bozuklukları. Bunu tedavi eden uzmanlar da var bu konuda. We talked about when cancer results in a loss of limb. A prosthetist is a team member who will create an artificial limb. Sometimes cancers affect things like the eye or other things, and prosthetists can make artificial eyes as well for cosmetic reasons. Evet, bazen de kanserde uzuv kaybolduğu zaman bacak olabilir veya gözler olabilir. Bunlar için de yine ortopedik, prostetik bazı konularda destek olabilecek uzmanlar, bunların takılımı ve kullanımı, hayata kişinin alışması konusunda destek olacak kişiler var.